Herkese selam. Bugün kristaller nasıl arındırılır, nasıl temizlenir, hangi kristal, hangi yöntemle temizlenir ve temizlikten sonra nasıl kodlanır ve kodlama neden yapılır? Bunları konuşacağız. Öncelikle arındırma yöntemleri kristallerin sertlik derecelerine göre değişim gösterir. Mohs'un sertlik skalasına göre 1 ile 10 arasında kristallerin değerleri var. 1 talk pudrası, 10 ise elmas. Bu aralıkta bütün taşların bir değeri var. Şimdi arındırmalar şu şekilde gerçekleşiyor. 6 ve 7 derecenin altındaki kristalleri mumla arındırabiliriz. Bir gece hematit kesede bekletebiliriz. Ya da tütsüyle arındırabiliriz. Ya da esmer pirince yine bir gece yatırabiliriz. Yani bir gece dediğim aslında 24 saat olsa daha iyi olur. Yani mantrayla, ses frekansıyla temizleyebiliriz. Çünkü bunlar su ya da toprakla arındırılamayacak kristaller. Mesela bu bir selenit. Bunun sertlik derecesi 3,5 falan, 3,5-4. Bunu suyla yıkamak ya da toprağa gömmek bu kristalize yapının ayrışmasına sebep olur. Yani suyla beraber eriyip gidebilir yani. O kadar hassas ki şu an elime dağılıyor bile. Bunlar dağılabilir. O yüzden bunları tamamen saydığım yöntemlerle arındırmak ve temizlemek önemli. 6 ve 7 derecedeki kristaller içinde bunlar kuars grubu. O yüzden çok kolay temizleniyorlar. Musluğun altında akan suda herhangi bir sabun ya da kimyasal kullanmadan böyle birkaç dakika ovuşturarak temizleyebilirsiniz. Ya da istiyorsanız toprağa gömün. Hiçbir sorun olmayacaktır. 7,5 üstü sertlik derecesindeki taşlarıysa istediğiniz gibi toprağa gömersiniz, denize sokarsınız ki deniz de çok büyük bir arındırma ki deniz de çok güzel arındırır taşları, özellikle mavi renkli taşlarınızı. Şimdi diyelim ki bir taş seçtiniz taşçıdan ve aldınız, eve geldiniz. Bu aldığınız taş nötrlenmesi gereken bir taş. Çünkü o yer altından çıkarıldığı andan itibaren, ki yer altındayken de biriktirdiği enerjiler var. Bu o güne kadar getirmiş olduğu. Ve onun transferleri, insanların ellemesi, işte taşçıda ki yoğun insan sirkülasyonu vesaire vesaire birçok enerji biriktiriyor içine. Şimdi siz bunu olduğu gibi taktığınız zaman taş size o enerjiyi yayabilir. O yüzden öncelikle taşları takmadan önce arındırmanız çok önemli bir mevzu. Yani biz genelde kuars grubu daha çok kullanıyoruz. O yüzden hani onun üstünde bir örnek göstereyim size. Mesela bende şu an ametist var. Diyelim ki böyle bir ametist kolye aldınız. Getirdiniz eve. Ben bunu nasıl arındıracağım? Şimdi taşlar, şunu unutmayalım. Taşlar niyetle çalışır. Yani herhangi bir taşı aldığınızda sizin niyetiniz onun her şeyini belirler. Şimdi bu taşı, bu kuars grubundan olduğu için ametist. Bu taşı akan suyun altında, lavaboda şöyle güzelce ovuştura ovuştura yıkıyorum. Yıkarken de niyet söylemem gerekiyor. Yani bir örnek cümleyle şöyle: sevgili taşım, bugüne kadar biriktirmiş olduğun bütün enerjilerden arınmanı ve bana tertemiz bir sayfayla gelmeni diliyorum. Oldu, oldu, oldu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim diyoruz. Ve sonra böyle 1-2 dakika, belki 3, o taşın yoğunluğuna göre böyle hissettiğinizde tamam bu arındı dediğiniz noktada suyu kesebilirsiniz. Sonrasında da böyle yumuşak kurulama beziyle ya da temiz bir havluyla böyle güzelce silin, kurulayın.
Sonrasında ise kodlamaya geçiyoruz. Neden kodlama önemli? Şimdi bir taşın 15 tane özelliği var diyelim. İşte ametist baş ağrısına iyi geliyor, işte zihni dinginleştiriyor, ruhsal dengeyi sağlıyor, negatifi pozitife çeviriyor. Bir sürü özelliği var. Şimdi bir taşı hiç kodlamadığınızda bu 15 özelliği bir dağıtıp size veriyor. Diyelim ki baş ağrısına kodladınız ametisti. Bu sefer o 15 ayrı skaladaki enerjiyi yoğunlaştırıp baş ağrısına odaklıyor ve %100 potansiyelini ona akıtıyor. O yüzden kodlama önemli. Büyütür ve odaklar orayı. Şimdi bu taşı nasıl kodluyoruz? Şimdi temizledik, arındırdık bu taşı. Diyelim ki ben bunu kolye aldım ama kolye olarak kullanmayacağım. Belki yastık altına koyacağım bu taşımı. Şimdi öncelikle sol elimize alıyoruz taşımızı ve kalp hizamıza getiriyoruz. Yüce Yaradan, Allah, artık siz ne kullanıyorsanız, Yüce Yaradan, şimdi ve burada kolaylıkla uykuya geçişe ve deliksiz bir uykuya niyet ediyorum. Ve bu niyet doğrultusunda senden ametist taşıma enerji talep ediyorum. Oldu. Teşekkür ederim diyoruz. Ben size örnek cümle kurdum. Siz istediğiniz gibi bu cümleyi kendi niyetinize göre şekillendirebilirsiniz. Sonra da bu taşı yastık altına atıyorum. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yine sorularınız olursa lütfen yazınız.